bazen karakter seçme ekranında saatler harcayabiliyorken bazen de gelişigüzel bir tipleme oluşturup oyuna anında başlamak isteyebilirsiniz. Bir oyunda karakter seçme ekranının ne kadar önemli olduğu veya olacağı kişinin tercihlerine bırakılmış olsa da bir tür var ve bu tür karakter seçme ekranında saatler harcamayı kaçınılmaz hale getiriyor. RPG türündeki oyunlarda oluşturduğunuz karakter ile bağ kurabilmek için kendi oynayış stilinize ve belki de içsel motivasyonlarınıza uygun gördüğünüz karakteri seçmeniz gerekiyor gibi hissetmeniz genellikle normaldir. Bunun için de sadece karakterin görünüşü değil, aynı zamanda hangi motivasyonlara sahip olduğu veya arka planda neler yaşamış olduğu da sizin için önemli hale gelir. Vampire Masquerade Bloodlines'da sağlam RPG'lerin yanında yer alması nedeniyle hatırı sayılır bir karakter seçme ekranı süresi sunuyor. Tam da bu yüzden ırkları anlatmaya gelmeden önce oyundaki yaratılışın karanlık hikayesinden başlayacağız. Oyunun içerisinde Ankara lahitinin olması, yaratılış hikayesinin Kapadokya'ya hatta Erciyes Dağı'na kadar dayanması gibi hikayelere rastlayabileceğiniz bu oyundaki birçok olaya şaşırabilirsiniz. Hatta bu anlattıklarım ilginizi çektiyse bizzat oyuna ait The Erciyes Fragments ismindeki lore kitabına da göz atabilirsiniz. Peki biz neden göz atmayacağız? Çünkü o kadar derine inmeyeceğiz ama oyuna yeni başlayan birinin klanlar hakkında öğrenmesi gereken kritik bilgilere değinmeye çalışacağız. Tam da bu yüzden eğer oyunun evrenine yeniyseniz bu videoyu dikkatle izlemenizi öneriyorum. Kain'in kardeşini öldürdüğü zaman üstüne aldığı vampir laneti yalnızca yeryüzüne değil, varlığın özüne de işlenmişti. Tanrı'nın laneti gökten inerken toprağın en altında çok daha eski bir lanet uyanmaya başladı. Vampire Masquerade Bloodlines'ın hikayesinde Habil ve Kabil'den sonraki zamanlarda var olan Bali soyunun yaratılışına öncülük eden Nergal ve Malok kardeşler gizem, okült ve kadim sırlarla saplantılı bir halde ilgiliydi. Bu saplantıların peşinden giderken Habil ve Kabil'den de önce yaşamış olan Tanrı'nın yarattığı ancak başarısız prototipler olarak gördüğü için diri diri gömdüğü ilk insanların mezarlarını keşfettiler. Ancak burada gömülü olan ilk insanlar ölü değildi. Tanrı onları öldürmemiş, adeta hatasının üstünü örtmek istermiş gibi ölümsüz olan bu insanları ise diri bir şekilde toprağın sessizliğine hapsetmişti. Nergal, ilk insanların mezarlarını keşfettikten sonra onların ölümsüzlüklerinden büyülenerek kanlarını içmeye başladı. Yalnız bu kan oldukça karanlık bir laneti taşıyordu ve ona hiçbir vampirin asla erişemeyeceği kudrette bir güç aktardı. Kardeşi Malok da onun izinden gitti. İlk insanların kanlarını içmeleri ve çok daha sonraki zaman diliminde Kain soyuyla temas etmeleri sonucunda hem ilk insanların hem de Kain'in lanetli kanını taşımaları sebebiyle ne göğün ne de yerin kabul edebileceği iblis vampirler yani Bali soyu doğmuştu. Bali soyu oyun içerisinde seçilebilen bir klan değildir veya klan olarak geçmez. Ama Vampire Masquerade Bloodlines evrenindeki vampirlerin mitinde Kain'in klanlarına karşı yaratılan ilk yozlaşmış soy olarak geçerler. Genellikle 3 ile 13 kişilik küçük gruplar halinde yaşayan Bali ırkı özellikle terk edilmiş yerleri mesken edinir. Bazıları asil bir şekilde giyinirken bazıları ise dağınık bir şekilde giyinmeyi tercih edebilir. Kutsal sembollerle temas kurmaları halinde derileri zarar gördüğü için kutsal olan hiçbir şeyin yakınında bile bulunmak istemezler. Kendilerini kehanetin öğrencileri olarak görürler ve verdikleri her bir kurbanın zaten yozlaşmış olan dünyadaki kıyameti daha da yakınlaştırdığına inanırlar. Vampir yapma ritüelleri ise diğer vampirlerin arasındaki en korkunç olanıdır. Bir Bali kurbanını yakalar ve onu dönüştürmenin gerçekleşeceği ceset yığınlarıyla dolu çukurların olduğu bir mekana götürür. Kurbanın kanı bir Bali tarafından bedeni zayıf düşürülene kadar içilir ve bu çukura atılır. Kurban, çukurdaki çürüyen cesetlerden birinin kalbinde saklı olan vampir kanını içebilirse, Bali olmaya layık olduğunu göstermiş demektir. Acımasızlıkları ve ölçüsüz güçleri nedeniyle tüm klanlar, tarih boyunca en az bir kez birleşip Bali'ye karşı savaşmıştır. Kendileri hakkında ise şöyle söylemişlerdir. Bize infernalist derler, yani iblislerle işbirliği yapanlar. Ama bu tamamen doğru değil. Çünkü pek çok Bali, İçindeki demonik gücü açıkça kabul edemediği için bunu gizler. Gengren'in kendi vahşi yönü var ama kimse onlara iblis demiyor. Nosferatu çirkinliklerini saklıyor ama yine de toplumda yer buluyor. Tremere kan büyüsü yapıyor ama onlar saygın bilginler. Peki biz? Biz sadece daha dürüstüz. İçimizdeki karanlığı reddetmiyoruz.
7 klanın arasındaki en öfkeli klan olmalarının getirisiyle dövüşçü olarak ün salan Brujah klanının zayıf yanı tabii ki de öfkedir. Ve kontrolsüz kalacakları nöbetleri yani frenzi'lere karşı savunmasızdırlar. Herhangi bir kavga başlayacaksa başlatacak kişi kesinlikle Brujah'lardan biri olabilirdi diyebiliriz. Kolayca sinirlenebilmelerinin yanı sıra gizemli, bilge ve tutkulu olmalarıyla da anılırlar. Ancak bireyselliklerini sadece yumruklarla değil, düşünce tarzlarıyla da gösterdiklerini gözlemleyebilirsiniz. Bu klanda anarşistlere ve idealistlere rastlamak mümkündür. Farklı çağlarda Marksizm, kolektivizm ve Darwinizm gibi fikirleri dahi benimsemişlerdir. Günümüzde ise anarşistlerin aktif üyeleri olarak faaliyetlerine devam ederler. Her bir Brujah, isyanlarının ne kadar yıkıcı olabileceğine veya felsefelerinin ne kadar teorik olabileceğine bakmaksızın davasına tutkuyla bağlanır. Bu nedenle klan içi ters düşme ihtimalleri yüksektir. Ancak kendilerinden olmayanlar söz konusu olduğunda birbirlerini savunmasını da bilirler. İdeolojik düşünceleriyle zekalarını birleştirerek kitleleri kolayca etkileyebilir ve duyguları manipüle edebilirler. Bunları yaparken de genellikle karizmalarını dahil ederler. İdealist olmaları nedeniyle de kendi ideolojilerini benimseyen veya karizmasından etkilenen ölümlüleri vampire dönüştürmeye yatkınlık gösterirler. Bu onlar için bir nevi düşüncelerini genişletme biçimi haline gelmiştir. Ancak idealleri gereği insanlara karşı yıkıcı bir taraf sergilemezler. Neredeyse hepsi vampirler ve insanlar arasında barışın hakim olduğu bir ütopyanın hayalini kurar. Bu klanın düşünce tarzı dış görünüşlerine de taşınmış haldedir. Dolayısıyla çoğunlukla umursamaz tavırlarıyla ve isyancı tarzlarıyla öne çıkarlar. Anti-otoriter ve anarşik bir yaşam tarzı taşıyan Brujah klanının içerisinde bolca punk, motorcu veya metalci gruplara rastlanabilir. Genellikle deri ceketleriyle, dik saçlarıyla ve güneş gözlükleriyle gezinmekten hoşlanan, kavgaya hazır halleriyle tanınan vampirlerdir. Bir başka güçlü ve dövüşçü olarak anılan klan ise Gangrel. Bu klanın soyundan gelen vampirler, vampir olmalarına rağmen lanetleri nedeniyle kurt benzeri bir vahşi hayvana dönüşürler. Genellikle ormanlık alanlarda yaşar, güce ve maharete saygı duyarlar. Gangrel klanı arasında birini ancak onunla dövüştüğünde gerçekten tanırsın sözü yaygındır. İlk kez karşılaşan ve birbirini tanımayan iki Gangrel'in birbirlerini tanımak için dövüşmeleri kültürel bir normdur. Öfkesi baskın ve kavgaya yatkın olan Brujah ve diğer anlatacağım klanlar gibi Gangrel de Frenzy'ye yatkındır. Ama Frenzy, Gangrel ile oynayanlar için neredeyse bela gibidir. Frenzy sırasında tırnaklarının uzamasından ya da dişlerinin çıkmasından değil de hayvansı değişimlerden söz ediyoruz. Tükettiğiniz yapımlarda vampirlerin eğer bir hayvana dönüşecekse genellikle yarasaya dönüştüğünü veya hiç dönüşmediğini öğrenmiş olabilirsiniz. Bu herhangi bir vampir için oldukça değişik bir özellik de denebilir aslında. Yani bu dönüşümler esnasında ağızları uzayabilir ya da kolları büyüyebilir, hatta vücutlarının bazı yerlerinde kürk bile belirebilir. Genellikle de kurtvari bir hayvana dönüşürler ve klanlarının sembolü de aslında buradan gelir. Gangrel hakkında garip bir diğer nokta ise dönüştürme süreçlerinin avlanma şekline olan benzerliği. Bir Gangrel, birini vampire dönüştürmek istediğinde mükemmel adayı bulmak için geniş çapta keşfe çıkar ve hedefini belirlediği zaman uygun olduğundan emin olmak için onu bir süre izleyebilir. Sonra hedefini yakalar, dönüştürür ve dönüşümün tamamlanması için bir hendeye atar. Dönüştürülen insanlar en az bir hafta boyunca başına ne geldiğini bilmeden kendi başlarına hayatta kalmak zorundadır. Gangrel klanındaki vampirler tıpkı Brujah gibi isyancı ve bireysel bir görünüşe sahiptir. Buna hayvansı doğalarının sebep olduğunu düşünebilirsiniz. Bir bakıma da öyle ama geçmiş zamanlara bakarsak Gangrel klanı Brujah'ın da anıldığı anarşist hareketin öncüsüydü ve bu öncülüklerinden bakıp vahşi yaşamlarına döndüklerinde Brujah'ın kontrolü almasına izin vermişlerdi. Bu nedenle iki klanda da anarşist izleri görmeniz mümkündür. Gangrel'in görünüşü için güneşten etkilenmeleri nedeniyle etraflarına pek de ışık saçtıkları söylenemez. Genellikle druid benzeri, hippie tarzına yakın, salaş bir giyim tarzları vardır ve renk seçiminde genellikle yeşile çalan koyu renkler veya siyah renkleri ya da kürklü kıyafetleri tercih ederler. Bir Gangrel'i ele veren en büyük şey ise doğaları sebebiyle sahip oldukları hayvansı görünümleridir.
Zihinleri delilik ağı ile birbirlerine bağlı olan Malkavian klanı, evrenin delilerini barındırıyor desek yanlış olmaz. Garip takıntıları olan, başkalarının göremediklerini gören, hatta oyun içerisinde cansız nesnelerle bile kavga etmenize sebep olan, eğlenceli ama yer yer sizi rahatsız da edebilecek bir klan denebilir. Aynı zamanda diyaloglarda da komik seçenekler olduğunu görebilirsiniz. Ancak üzerlerindeki delilik laneti her zaman bir dezavantaj olarak kalmamıştır. Kendileri deliliklerini içsel bir lütuf olarak adlandırırlar ve delilikleri nedeniyle kahin veya şakacı rolünü üstlenebilirler. Kahin olan Malkavianlar deli oldukları için güçleri sayesinde geçmişin ve geleceğin ufak parçalarını görebilseler bile verdikleri bilgiler genellikle taraflı, eksik, çarpıtılmış ya da tamamen yalan olur. Şaka yapma konusunda ise köklü bir klan geleneği vardır. Genellikle hedefin algısını yeniden düzenlemeyi amaçladıkları düşünülür. Ancak çoğu zaman bu yolla sadece sadistik yönlerini tatmin ederler. Malkavianların tutarsızlığı sadece sözlerine yansımaz. Çünkü büyük bir kısmı herhangi bir barınakta dahi yaşamaz. Yorulana kadar nerede uyuyacaklarını bile bilemeyebilirler. Geri kalanları ise kalıcı olarak lüks bir oteldeki başkanlık suitine, kenar mahalledeki bir gecekondunun içine, bir ilçenin hapishanesindeki revir odasına ya da tarihi bir yapının temizlik dolabına bile yerleşebilir. Onlar için neresi olduğu pek de fark etmez, ancak bu çeşitlilik onların tutarsızlıklarından gelir. Dönüştürme şekilleri de bir o kadar tutarsızdır. Gerçek anlamda zihinsel olarak bozulmuş Malkavianlar, eylemlerinin altındaki anlamın farkında olmadıkları için birini dönüştürdüğünde bundan haberi bile olmayabilir. Yani genellikle deliliğe yatkın olan tipleri dönüştürürler, ancak her ekonomik ve kültürel tabakadan gelebilirler. Çünkü dönüştürme şekilleri aslında kim vurduya gidebilir ve dönüştürüldüğü için sonsuza dek deli kalacak Malkavianları bir nevi sokağa salmış olurlar. Tam da bu yüzden Malkavian seçecek olan oyuncular delilik dezavantajı ile karşılaşır. Bu dezavantaj oyun içerisindeki diyalogları Malkavian'ın deliliğine özgü bir şekilde yeniden yaratır. Oyuna ilk başlayacak kişiler için ise oldukça zorlayıcı bir klan olabilir. Ancak kesinlikle oynanması en eğlenceli ve ilginç olan klandır. Malkavian'ların delilikleri ise onları genellikle aşırılıklığa sürükler. Dağınık, yara almış veya kirli görünebilirler. Bazıları hala dönüştürüldüğü zamanda ne giymişse onunla kalır. Bazıları ise bir çamaşırhaneden veya mağazadan çaldığı kıyafeti rastgele bir şekilde üzerine geçirebilir. Her zaman pis veya dağınık olmaları da gerekmez. Titiz ve toplu bir görünüme de sahip olabilir, hatta takıntılı bir şekilde normal görünmeye de çalışabilirler. Delilik laneti oyuna heyecan katıyor olabilir ama Nosferatu'nun çirkinlik laneti aralarındaki en dezavantajlı lanetlerden biridir. Nosferatular dönüştürüldükleri zaman o kadar çirkinleşirler ki lağımlarda gezmek, hatta yaşamak zorunda kalırlar. Kanalizasyon sıçanları ve cüzzamlı lakabıyla da anılan Nosferatular, Gangrel gibi animalizm disiplinine sahiptir ve hayvanlarla iletişim kurabilir. Hatta fareler aracılığıyla bilgi edinirler. Ancak Gangrel gibi sadece belli koşullarda dönüşme gibi bir ayrıcalıkları yoktur. Çirkinlikleri onların kimliğidir. Mesela Nosferatu ile oynarken herhangi bir NPC ile iletişime geçtiğinizde en iyi ihtimalle sizin ne kadar çirkin olduğunuzu söyler ve yanınızdan gitmesini istediğini belirtir. En kötü ihtimalle de korku ve şaşkınlıktan dolayı bayıldıklarına şahit olabilirsiniz. Bu yüzden Nosferatu ile oynamak oldukça zorlu, hatta belki de sıkıcı hale gelebiliyor. Öte yandan bir casus teşkilatı gibi çalışırlar ve bilgisayarlarla aralarının iyi olmaları nedeniyle de bilgi toplamakta oldukça iyidirler. Korkunç görünümleri gereğince lağımlarda yaşamaları, karanlıklarda gizlenmeleri ve görünmez olma yetenekleri gibi durumlar yaşam stilleri haline gelmiştir. Bu yaşam stilleri sayesinde yaptıkları bilgi alışverişleri de klan kültürünün bir parçası haline gelmiştir ve kendilerini vampir toplumunda vazgeçilmez kılmak için bilgi edinmeye odaklanırlar. Nosferatu genellikle iki sınıftan insanı dönüştürmeyi tercih eder ve bu süreç beden şekillerini bozmaları nedeniyle acı vericidir. Hatta bazıları dönüşürken beyinlerinde kalıcı hasarlar gözlemlenir. Dönüştürmeyi tercih ettikleri iki sınıftan birincisi, kendilerine yakın gördükleri evsizler, serseriler, akıl hastaları ve kusurlular, kısacası ucubeler. İkincisi ise intikam amaçlı dönüştürdüğü kişiler. Bunlar da kıskandıkları güzellik kraliçeleri ya da ayrıcalıklı geçmişe sahip insanlar olur. Nosferatu ile oynandığında görünüşle ilgili özelliklerin puanı yükseltilemez. Çünkü herhangi bir karakter puanına bakmaksızın en başından beri çirkin olan bu klan, çirkinliğiyle yıllardır lanetlenmiş haldedir.
Nosferatu'nun neden bu kadar çirkin olduğunu merak ettiyseniz, klanın atası olan Apsimilyard'dan bahsederim. Apsimilyard, Kain'in eşi Zillah tarafından vampire dönüştürülene kadar aşırı derecede güzel ve kibirli bir avcıydı. Ancak dönüşüm esnasında Apsimilyard'ın boynunda diş izi ve yanağında da küçük bir yara izi kalmıştı. Kusursuz güzelliği bozulduğu için Apsimilyard, Zillah'ı öldürdü ve bu ihaneti öğrenen Kain tarafından lanetlendi. Kain şu sözleri söylemiştir: "Güzelliğin sonsuza kadar çirkinliğe dönüşsün." Böylece Apsimilyard'ın bedeni korkunç bir hale gelir ve bu lanet onun soyundan gelen tüm Nosferatu'lara geçer. O günden sonra doğan her Nosferatu, dönüşümü gerçekleştikten sonra kendine özgü bir şekilde çirkinleşir. Buna örnek olarak cüzdanlı görünümleri, yarı saydam ciltleri ve anormal biçimdeki uzuvları gösterilebilir. Nosferatuların çirkinliği ilk çağlardan beri en büyük sorunları haline gelmiştir ve bu yüzden güzellik konusunda özellikle Toreador gibi klanlara karşı derin kompleksleri vardır. Genellikle Toreador'larla yaptıkları işlerde daha yüksek ücretler talep etme eğilimindedirler ve onları aşağılamak için gerekirse her yolu deneyebilecek kadar nefret ederler. İnsanlarla en fazla iletişimde bulunan sosyal Toreador'lar, kendilerini güzelliğe ve sanata adamış dejenere vampirlerdir. Birçok farklı beceri ve eğilime sahip artist ve poserları barındırır. Üyeleri genellikle yüksek sosyokültürel tabakadan gelir. Gerçekten de çoğu bizzat sanatçıdır ya da yerel sanat sahneleri veya diğer alt kültürler içindeki etkili kişilerdir. Oyuncular, şarkıcılar, müzisyenler, heykeltıraşlar ve yazarlar gibi her türden yaratıcı kişi klan içinde kendine bir yuva bulabilir. Klan üyeleri ölümlülerin ne giydiğini, ne yediğini ve ne satın aldığını ilk bilenlerdir. Modaya uygun giyinmeleri olasıdır. Ayrıca birçok Toreador kendilerine ölümlü aileler edinmeyi ya da ölümlüymüş gibi davranmayı sever. Doğal zayıflıkları ve lanetleri nedeniyle sanatın mahkumlarıdırlar. Çoğu zaman çevrelerinde gördükleri güzellik tarafından alt edilebilirler. Tablolar, neon tabelalar, hatta gün doğumları bile onları büyüleyebilir. Bu yüzden evlerinin dekorları için birçok özgün eser seçer, hiçbir masraftan kaçınmazlar. Sanatçı kişiliklerinin getirdiği şıp sevdi durumları, Toreador'ların sık sık ölümlülere ve diğer vampirlere aşık olmasına neden olur. Bu özellikleri etraflarındaki sanat ve anlam algıları sıradanlaştığında onları duygusuz ve umursamaz yapar. Bunun sonucu olarak her Toreador ardında kalp kırıklıkları ve üzeri karalanmış projelerin artıklarından oluşan izler bırakır. Sanatlarının ilelebet sürmesini isteyen Toreador klanının dönüştürme içgüdüsü, sanatı ve sanatçıları muhafaza etme arzusundan meydana gelir. Bu yüzden sanatçıları, dansçıları ve yazarları içeren toplulukların arasındaki insanları dönüştürme ihtimalleri yüksektir. Sanatçı kişiliklerin yanı sıra iş insanlarını, eleştirmenleri ve güzel görünümlü kişileri de hedef alırlar. Neredeyse hepsinin görünüşü herhangi bir süper modelin güzelliğine yakındır ve bir şekilde çekicidirler. Fiziksel güzelliklerini giyim tarzlarıyla süsler ve çıtaları en üste taşırlar. Bunlar sokak giyimleri ve klasik giyimler olabilir. Yine de bu ihtiyaç aralarında çirkin Toreador'ların dolaşmadığı anlamına gelmez. Fiziksel güzelliğini daha az kullanabilenler çoğu zaman donanımlarıyla bunu telafi etmeyi başarmıştır. İnsanlıktan uzakta, kulesinde tek başına yaşayan büyücü tipine uyan Tremere klanı, bilgelikleri ve kan büyülerindeki ustalıklarıyla tanınırlar. Kan büyülerini bilen tek klandır. Bitmek bilmeyen bir bilgi açlığına sahip bu vampirler genellikle akademik kariyer kovalar veya okült eğitimlerin peşinde koşarlar. Üyelerinin çoğu araştırmacılar, akademisyenler ve okült üzerinde koleksiyon yapan vampirlerden oluşur. Ne kadar sessiz olursan o kadar çok duyarsın prensibine göre yaşarlar ve herhangi bir artifact'ın nerede kaybolduğunu, hangi prensin kime borcu olduğunu bilirler. Tremere en katı örgütlenmeye sahip klandır. Her üye, akranları arasındaki yerini bilir. Klana girişte kan tılsımı adını verdikleri kabul töreni, katılan her yeni üyenin klanın en üstündeki vampire bağlanmasını zorunlu kılar. Kan tılsımının ardından klana katılan vampirler, kadim kan büyülerine, unutulmaya yüz tutmuş ritüellere ve klanın yüzyıllarca biriktirdiği uçsuz bucaksız bilgi havuzuna erişim kazanır. Ancak bu bağ her ne kadar Tremere mensuplarını birbirine zincir misali kenetliyor olsa da en ufak bir hatada, itaatsizlikte ve ihanette üyeyi ağır bedeller ödetir. Bu da Tremere klanının zayıflığıdır. Dönüştürecekleri kişiyi belirleme aşamasında ise oldukça seçici davranırlar.
Onlar için kişinin sadece meraklı olması yeterli değildir. Meraklı olduğu kadar itaatkar da olmalıdır. Çünkü dönüştürülecek insanlar yeri geldiğinde meraklı yönünü dizginleyip hiyerarşinin emirlerini yerine getirecek kadar soğukkanlı ama Tremere bürokrasisinin çarklarının durmadan dönebilmesi için de boyun eğmeye razı kişiler olmalıdır. Tremere klanı için düzen ve hiyerarşi her şeydir. Bu yüzden bu klandaki vampirler dillerine hakim olmayı çok iyi öğrenmişlerdir. Giyim kuşam bakımından da göze batmamaya özen gösteren Tremere mensupları oldukça sıradan fakat ölçülü ve düzgün giyinirler. Genellikle iki farklı sunumla karşımıza çıkarlar. Kamusal alana veya etkinliklere uyacak geleneksel ve sert bir duruşa sahip giysiler ya da klan içi buluşmalarda kan büyülerini icra etmeye uygun esrarengiz kostümler. Yani kamuda muhafazakar takımlar, elbiseler ve yumuşak tonlar, kendi aralarında ise gizli okült sembollerle işlenmiş, tuhaf ritüel malzemelerini koymak için tasarlanmış çok cepli cübbeleri tercih ederler. Üyeleri onur, nazik davranış ve liderlik konularında itibar sürdürmek için çok çalışan Ventrue klanı, vampir soylarının en gururlularını ağırlar. Herkes için en iyisinin ne olduğunu bildiklerine dair güçlü bir inançları vardır. Kendilerini geleneğin uygulayıcıları ve vampir toplumunun meşru liderleri olarak görürler. Masquerade sisteminin vampirleri büyüyen insan kitlelerinden korumanın ve kendi güçlerini muhafaza etmenin en güvenli yolu olduğuna inandıklarından maskeli balo sisteminin en büyük destekçileridirler. Ventrue'nun klan çapındaki örgütlenmesi, Toreador'un aksine yerelleşmiş ve feodal bir biçimde sürülmektedir. Organizasyon ve birbirine bağlılık açısından da Tremere'den sonra ikinci gelirler ve herkes klan içindeki konumunu bildiği gerçeğiyle gurur duyar. Bu nedenle evrensel olarak anlaşılan çeşitli soyluluk dereceleri ve bağlılık yeminleri onlar için önemlidir. Birçok Ventrue kendilerini alanlarının gizli efendileri olarak görür, köklü ağlarda güç elde eder ve komplolar kurarlar. Sığınaklarında ise seçkin zevklerini sergilemekten hoşlanırlar. Tarzları avantgardtan ziyade klasik ve gelenekseldir. Neredeyse her zaman en tepede onlar vardır ve önemli herhangi bir olayda odada en az bir Ventrue bulunur. Fakat bunun sebebi gayet açıktır. Çünkü klan kültürleriyle bağlantılıdır. Onlar için güç her şeydir. Statünü ve prestijini arttırmak zorundasındır. Ventrue kültürü, Latincesi haysiyet anlamına gelen dignitas'a değer verir. Daima haysiyetle, zarafetle ve onurla hareket etmek zorundadırlar. Dedikodu yaymak, bir başkasının işinin kredisini üzerine almak ve haklı bir sebep olmadan Ventrue'ya hakaret etmek, dignitas'ı azaltmanın birkaç yolundan yalnızca bazılarıdır. Klan üyeleri bu gibi ihlallerden birine düşerse kendisine tıpkı Tremere'e yapıldığı gibi cezalar kesilebilir. 5000 yıllık soylu geçmişi olan sınıf ve kültür ürünü Ventrue, nezakete büyük önem verir. Ventrue için kibarlık, geleneksel yol ve yöntemlere bağlı kalmaktan fazlasıdır. Birbirleriyle sofistike, kibar ve itiraf etmek gerekirse mesafeli şekilde etkileşmeleri, alevlenen öfke risklerini azaltır. Bu yüzden Ventrue, yalnızca onuru hak edenleri dönüştürmüştür. Yüzyıllar boyunca klanlarına soyluları ve din önderlerini katmışlardır. Zihinleri ve duyguları manipüle etme konusunda rakipsizdirler. İnsanları iradelerine boyun eğdirmek için doğaüstü bir zihin kontrolü biçimini ustalıkla kullanırlar. Görgü tanıklarının hafızasını silmekten kapıları açtırmaya kadar basit emirleri uygulatabilirler. Duygusal manipülasyonlarını saygı göstermek ve korku salmak için de kullanırlar. Ventrue, alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmez. Bu yüzden genellikle oldukça eski tarzda, dantelli, silindir şapkalı ve gösterişli klasik kabanları dahil ettikleri tipik bir giyim stilleri vardır. Giyimleri konusunda da bakımlı, klas ve zarif görünmekten hoşlanırlar.